İki arkadaş, hatta arkadaştan öte kardeş. Yıllar boyunca yapmadıkları iş, girmedikleri sektör neredeyse kalmadı. Amaç her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaktı. Ancak neredeyse tüm işlerinde tam başarıya artık ulaştık dedikleri o anda dış faktörler yollarını kapattı. 2020 yılındaysa tüm dünyanın yolunu kapatan o olay onlar için bir yol açtı. Aslında olay değildi yolu açan. Onların o olaya bakış açısı. Yaptıkları işe dört elle sarılan, insanların "yahu siz kafayı mı yediniz" sözlerine aldırmayan, herkesin onlara gülüp geçtiği anda üretime odaklanan iki arkadaş karavan alanında bir marka olmayı başardı. Yarım milyarın üzerinde ciroya ulaştı. Artık hedef bir dünya markası. Markaların hikayelerinde bu hafta konumuz Shantigo Karavan'ın kısa süredeki büyük başarısı. Bu hikayedeki başrollerimiz Tarık Irmak ve Berkan Ülker. Kendileriyle uzun bir görüşme yaptım ve yaşadıkları bütün yolculuğu çok samimi bir şekilde bana anlattılar. Bu yolculukta çok hoşuma giden ve beni bir hayli şaşırtan detaylar oldu. Hepsini olmasa da bir kısmına hikaye içinde yer veriyor olacağım. Ama öncesinde bu işin felsefesini kavrayalım. Shantigo ne yapıyor ve neden yapıyor? Shantigo, PSA grubu araçları motokaravana dönüştürüyor. Bu dönüşüm ve üretimle sınırlı kalmayıp bu araçların kiralama ve satışını da gerçekleştiriyor. Son dönemlerde karavanlara çok yoğun bir ilgi var biliyorsunuz. Özellikle pandemi sonrası dönemde bu talep arttı. Bu ilginin en temel sebeplerinden birisi karavanın adeta mobil bir ev olması. Mesela bir Shantigo karavan kiraladınız veya satın aldınız, çıktınız bir yolculuğa. Yemeğinizi yapabiliyorsunuz, çayınızı demleyebiliyorsunuz, duşunuzu alabiliyorsunuz, aracınızın tentesini açıp önüne sandalyelerinizi atıp keyif yapabiliyorsunuz, televizyon izleyebiliyorsunuz. Dışarısı soğuk mu geldi? Kapılarınızı kapatıp içeri geçip içeride aynı keyfe devam edebiliyorsunuz. İster atıştırmalıklarınızı alıp masanıza oturup orada yapıyorsunuz keyfinizi, isterseniz arka tarafa geçip yatağınıza uzanıp Netflix'inizi izleyebiliyorsunuz. Rolls Royce tavanınızın ışıklarını da açtınız mı tam anlamıyla değmeyin keyfime. Yani aslında kiraladığınız ya da satın aldığınız şey bir karavan değil, bir yaşam tarzı. O ana odaklanma üzerine kurulu bir yaşam tarzı. Zaten Shantigo'nun felsefesi de bunun üzerine kurulu. Hatta ismi bile buna göre seçilmiş. Shanti, iç huzur demek. Haliyle Shantigo'da bir nevi huzura yolculuk diyebiliriz. Bunları böyle bir iki dakika içinde hızlıca özetledim belki ama tüm bu söylediklerimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için arkada bir sistemin tıkır tıkır işlemesi gerekiyor. İşte bu noktada karşımıza iki genç girişimci çıkıyor. Artık onların bu çok meşakkatli girişim yolculuğuna yakından bakmanın vakti geldi. Ben bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeyler başarmak istiyorum, girişimci olarak kendi yolumu çizmek istiyorum diyen herkes bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlesin ve videodaki o kriz anlarında Berkan ve Tarık'ın verdiği tepkilere bakarak ben aslında ne tepki verirdim, nasıl bir seçim yapardım bunu düşünsün. Şimdi hikayemize en baştan başlıyoruz. Tarık Irmak 1990'da Kadıköy'de açıyor gözlerini. Üç kardeşin en küçüğü olarak. Babası memur emeklisi, annesi de ev hanımı. Berkan Ülker ise 1989 yılında Kars'ın Arpaça ilçesinin Taşdere köyünde doğuyor. Baba çiftçi, anne hemşire. Çocukluk yılları köyde geçiyor. İlkokula da haliyle Kars'ta başlamış oluyor. Bir yıl bir gün arayla doğmuş bu iki arkadaşın arasındaki yüzlerce kilometre, dağlar, ovalar, tepeler onların arkadaşlarına mani olamıyor. Peki ikili nasıl bir araya geliyor? Berkan Ülker liseye doğduğu şehirde Kars'ta başlasa da dersleri pek iyi değil. Hatta hiç iyi değil diyebiliriz. Çünkü 13 tane zayıfı var. Beden eğitiminden dahi zayıf almayı başarmış. Fakat her şeyi boşlayan, sadece oyun peşinde koşan bir çocuk asla değil. Bir şeyler yapma, başarma arzusu içinde hep var. Bir gün bisiklet tamircisinin yanına gidiyor ve diyor ki ben burada çalışmak istiyorum. Usta kabul edince de sıvıyor kollarını, koyuluyor işe. Jant düzeltiyor, lastik tamir ediyor, gece 10'a kadar orada çalışıyor. İlk iş tecrübesini işte o dükkanda edinmiş oluyor. Lise 2'ye geçtiğinde artık İstanbul'a taşınıyorlar
var. Geldiği lise Pendik Tarık Buğra Lisesi. İşte ikilinin bir daha ayrılmayacak olan yolları orada kesişiyor. Berkan gelir gelmez Tarık'la sıra arkadaşı oluyorlar. Az önce Berkan'ın ilk iş tecrübesinin bisikletçide olduğunu söyledik. Peki Tarık ilk iş tecrübesini nerede ediniyor? Mahalledeki halı sahada. 15-16 yaşlarındayken halı sahanın sahibi gözü kapalı bir şekilde bu halı sahayı Tarık'a emanet ediyor. Tarık halı sahada ayakkabıları kiralıyor, suları satıyor. İlk parasını böyle kazanıyor. Haliyle iki arkadaş da henüz lise çağlarındayken ortaya bir emek koymanın ve o emeğin madden manen karşılığını almanın ne anlama geldiğini çok iyi kavruyor. Zaten ilerleyen kısımlarda göreceğimiz gibi sürekli bir arayış içindeler. Ne arayışı derseniz başarılı bir iş yapmanın arayışı. Ama önce üniversiteye gitmek lazım. Birlikte geçirdikleri o güzel yılların ardından tabii ikili üniversitede de aynı yeri hedefliyor. Günümüzdeki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin o dönemki adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin muhasebe bölümünü yazıyorlar. Berkan ilk tercihine yerleşse de Tarık son tercihi olan Antalya Akdeniz Üniversitesi muhasebe bölümüne giriyor. Kısacası tercihlerin beklendiği gibi sonuçlanmaması yolları bir süreliğine ayırıyor. Üniversitede aynı şehirde olmasalar da üniversite okumuş olmak iki arkadaşa da müthiş bir vizyon katıyor. Farklı çevrelerden, farklı dünya görüşlerinden insanlarla tanışmak, yeni yerler görüp bakış açıları kazanmak, içinde bulunan mahallenin dışına çıkmak, kabuğunu kırmak. Üniversite onlar için bu anlamlara geliyor. Küçükken mahallesinde sadece bir bakkal olan ve evinin önünden dolmuş geçen o çocuk Antalya'ya gittiğinde hayata bambaşka bir gözle bakmayı öğreniyor. Dünya sadece bizim gördüğümüzle sınırlı değil. Dünya çok daha büyük bir yer yorumunu yaptırıyor. Mesela üniversitede okurken hemen işe giriyor. Girdiği yer çeşitli ürünler ve spot mallar satan bir mağaza. Henüz 18-19 yaşındayken böyle bir yerde işe girmesi, bir işletme nasıl ilerler, hangi departmanlar vardır, bu departmanlar arasında nasıl ilişkiler vardır, bunları kavramasını sağlıyor. Ayrıca Antalya'dayken turizm alanında bir iş yapmaya yönelik ilk kıvılcımlar da düşüyor içine. Bu kıvılcımların sebebi ise evinin hemen karşısında yer alan, imrenerek baktığı o otel. Tarık'ın üniversitedeki iş tecrübesine baktık, Berkan'ınkiyle devam edelim. Aslında henüz Zonguldak'a gitmeden önce harçlığını çıkarmak için İstanbul'da çalışmaya başlıyor. Nerede derseniz inşaatlarda, demir bağlıyor. Ne iş bulsa yapıyor inşaatta. Zonguldak'a gittiğinde ise hafta sonlarında düğün salonlarında çalışıyor ve organizasyonlar düzenlemeye başlıyor. Arada Tarık'ın yanına gittiği bir dönem de oluyor ve Antalya'da stajını otelde yapıyor. Üniversiteden bulduğu tüm boşluklarda ve üniversiteyi bitirdikten sonra sürekli çalışmaya devam ediyor. Mesela bir dönem ünlü bir markanın mağazasında satış temsilcisi olarak çalışıyor. Sonra Pendik'teki bir otele geçip o otelde çalışıyor. Böylece sürekli farklı yerleri deneyimlemiş ve tecrübe edinmiş oluyor. Peki Tarık üniversiteden sonra ne yapıyor? Neler yapmıyor ki? 2012-2013 gibi e-ticarete başlıyor. İstanbul'un meşhur toptancılar çarşısı İstoç'u biliyorsunuzdur. İstoç'a gidip orada belirlediği bazı ürünleri çekip kendi açtığı sitesine koyuyor. Siparişler de geliyor gelmesine ama bir noktadan sonra bakıyor ki işi finansal anlamda çok iyi kurgulayamamış. Operasyonel karlılığı düşük. Attığı taş, ürküttüğü kuşa değmiyor. 6 ay sonunda bu macerayı iyi tecrübeler edinerek bitirmiş oluyor. Sonrasında 2014 yılında Türkiye'deki bir freelance sitesinde bir hesap açıyor ve makaleler yazmaya başlıyor. Çünkü o dönem internette arama motoru optimizasyonuna uygun makaleler ciddi derecede talep görmeye başlamış. Kendisi de araştırmayı ve yazmayı sevdiği için ben bu işi yaparım diyor, koyuluyor yola. Fakat bir senelik bir süre sonunda talebe göre makale yazmanın aslında hayalindeki iş olmadığını görünce oradaki faaliyetlerini de askıya alıyor. Girişimcilik çabaları neticesinde istediği noktaya gelemeyince bu kez de çok istemeyerek de olsa özel sektörü deneyimleme yoluna gidiyor. Güvenlik ve alarm sistemleri dendiğinde çoğumuzun aklına gelen bilinen bir markada satış temsilcisi oluyor. Her gün kapı kapı dolaşıp satış yapmaya çalışıyor. İş başta ona çok zor gelse de bir noktadan sonra şunu fark ediyor. Bu iş onun zihnindeki duvarları yıkmayı, kapıları açmayı sağlıyor. Çaldığı her kapının arkasında yeni bir zorlukla karşılaşıyor. Bir problemi çözmeyi öğreniyor. Bir noktadan sonra bu bakış açısıyla olaya yaklaşması satışlarını da önemli düzeyde artırıyor. Ancak bir gün başına gelen bir olay bir fitili ateşliyor. Kadıköy'de kapı kapı dolaşıp satış yaptığı
sıcak bir yaz gününe gidiyoruz. Tarık bir hayli yorulmuş, susamış, yakında bir benzin istasyonu görüyor ve bu istasyonun marketine gidip bir su alacak. İçeri giriyor, karşısına bir adam çıkıyor. Adam Tarık'ı, genç bir delikanlıyı, böyle takım elbise, kravat, elinde bir bond çantayla görünce ne iş yaptığını merak ediyor ve konuşmaya başlıyorlar. Bir süre sonra muhabbetin geldiği nokta şu: eğer ay sonunda aldığın maaş senin için çok önemli değilse, yani bakmak zorunda olduğun bir ailen, eşin, çocuğun, hasta bir yakının yoksa, o zaman kendi başına bir şeyler dene diyor bu adam Tarık'a. Bu konuşma öylesine bir yerleşiyor ki aklına, 2-3 ay boyunca bunu unutmuyor. Zaten kendisi girişimci bir ruhla yanıp tutuşurken, istemediği bir şekilde özel sektörde kendini bulmuşken, artık işini bir noktaya getirmiş olsa bile, başarılı olsa bile burada devam etmek istemediğine karar veriyor ve işini bırakıyor. Daha önce Antalya'dayken evinin karşısındaki otele imrenerek bakıyor demiştim. İşte o his bir kere daha depreşiyor. Sabiha Gökçen'e yakın bir noktada bir residence'ın sahibini 2 kat için ikna ediyor. Burayı otel olarak işletmek istediğini, her şeyle kendisinin ilgileneceğini söylüyor. Sözleri, özgüveni, tutumu karşıdaki kişiyi ikna etmeye yeterli seviyede olacak ki kabul ediliyor bu teklifi. Ve böylece hayalini kurduğu otel işine adım atmış oluyor. Gerçekten de başta her şeyle kendi ilgileniyor. Çarşafları yıkıyor, etrafı süpürüyor, mutfağı temizliyor. Tarık'ın tarafında artık işler yoluna biraz girmiş gibi görünüyor. Girişimcilik yolculuğuna başladı. Tekrar dönelim Berkan'ın tarafına. En son mağazada satış temsilcisi olarak çalıştığından ve otele geçtiğinden bahsetmiştik. Sonrasında bir devre mülk satan şirkette satışçı oluyor. Ve Berkan da kısa sürede çok başarılı oluyor. Öyle ki satışçıların listesinde zirvede. Fakat buna paralel bir dönemde onu girişimcilik noktasında tetikleyen de şöyle bir gelişme var. Kız arkadaşı eğitim için Polonya'ya gitmiş ve bir gün diyor ki, ben buraya gelirken danışmanlık hizmeti aldım ve kayda değer seviyede bir ödeme yaptım. İşte burada şu soru gündeme geliyor: neden biz bu işi yapmıyoruz? Bu fikir aklına yatınca devre mülk işine devam ederken paralelinde bu eğitim işine başlamaya yönelik de hazırlıklar yapıyor. Başta tabii ki hiçbir şey bilmiyor ama sürekli araştırıyor. Öyle ki kendi internet sitesini bile kendi kuruyor. İnternette reklam nasıl verilir? Bunları araştırıp bu konularda kendini geliştiriyor. Tabii reklam, site bunlar güzel ama bu tarz bir iş sadece bunlarla gitmez. Yüz yüze bir iletişim gerekli. Bunun için fuarlar paha biçilemez ortamlar. Ama fuara gitmek için de para gerekiyor. Bir stand kurmak lazım mesela. Stand kuracak kadar paraları zaten yok ama Tarık'la diyorlar ki gidip bir çadır alalım, bir de halı flex alalım, gidelim fuara. Fakat o sırada bunlar için bile ellerinde nakitleri yok. Devre mülk işinden patronun kendine hak ediş olarak verdiği bir çek var. Fakat çekim vadesine 3 ay var ve kimse çeki almıyor. Tarık'ın evinde düşünüyorlar. Ne yapalım, ne edelim? O sırada Tarık'ın annesi de diyor ki, sizin o elinizde tuttuğunuz şey nedir öyle? Anneye hemen çekin çalışma mantığını anlatıyorlar. Anne içeri gidiyor, bir sessizlik oluyor. Sonra nakit parayla geliyor. Alın diyor bu parayı, verin diyor çeki ve adeta bir factoring yapıyor. Tabii ikilinin hedefi hemen yapı market. Çadır alınıyor, halı flex alınıyor, fuar alanına gidiliyor. Gidiliyor gidilmesine ama fuar alanında öyle bir standlar var ki bakan bir daha bakıyor. Tarık'la Berkansa yapı marketten aldıkları halı flexle ve çadırla orada kendilerini biraz garip hissediyor. Ama yine de tüm bu imkansızlıklara rağmen o gün başarılı bir fuar geçiriyorlar. Fuarın iş anlamındaki önemini konuştuk ama aslında bu fuar işten çok daha değerli bir sonuç ortaya koyuyor. Tarık Antalya'da yaşarken nasıl o karşıdaki otele imrenerek bakıyorsa bu kez de kendi standlarının karşısındaki özel bir üniversitenin standına bakıyor. Çok güzel bir stand var karşısında. Devasa bir stand. Bundan daha değerli olan şey ise şu: o gün karşıdaki o standta gördüğü hanımefendiyle tanışıyor ve o hanımefendi bugün eşi, hatta bir de çocukları var. Yani Tarık'ın annesinin kırdığı o çek aslında ona aynı zamanda mutluluğu da getiriyor. Şimdi tekrar dönelim eğitim danışmanlığı işine. Eğitim danışmanlığı işi bir süre çok güzel gitse de Rusya'nın Kırım'ı ilhakı neticesinde pazar durma noktasına geliyor ve işler kilitleniyor. Berkan bunun üzerine iki ortakla toner işine giriyor.
toner işi ne alaka diyeceksiniz. Aslında çok mantıklı bir açıklaması var. Toneri telemarketingle satmanın Türkiye'de yaygın olmadığını görüyor. İş modelini bunun üzerine kurguluyor. Peki niye başka bir ürün değil de özellikle toner? Çünkü her ofiste muhakkak bir yazıcı var. Şirketleri tek tek arayıp bize yazıcı modelinizi söyleyin, size uygun model için fiyat verelim diye 5000-6000 müşterilik bir portföy oluşturuyorlar. Bir süre sonra ise 24 yaşındayken eşiyle ve çocuğuyla birlikte karavana atlayıp Anadolu turuna çıkıyor. İşte bu hikayede karavanla ilk kez yol burada kesişiyor. Anadolu turu dedim ama gezme amacıyla yapılan bir tur değil bu. Öyle anlamayın. İş için. Nasıl yani? Şöyle. Berkan'ın bu sefer kurduğu mantık da şu. İstanbul'da artık bu alanda bir rekabet oluşmaya başladı. Anadolu'da yüz yüze giderek önemli satışlar yapılabilir. Fakat satış için Anadolu'ya gittiğinizde sadece otel için ödeyeceğiniz ücretler bile çok ciddi cep yakabilir. Bu nedenle ekonomik bir satış modeli kurmak için, iş modeli kurgulamak için işin içine karavanı dahil ediyor ve o dönem ailesiyle karavanda yaşıyor. Satışlar yapmayı da başarıyor hakikaten, fakat bir süre sonra ortaklarıyla yolu ayrılıyor ve o işten çıkıyor. Antalya'da ofislerin genel ihtiyaçlarını, sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılayacak bir şirket kuruyor. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi yaşanınca, piyasa çalkalanınca bu işte istediği noktaya erişemiyor. Ödenmeyi bekleyen tonla çeki var o dönem. Bu çekleri ödeyebilmek için yakınlarından, tanıdıklarından çok miktarda borç para alıyor. Borçlarla çeklerini ödüyor, fakat en son bir 500 liralık borç kalıyor. Tabii ki can dostu Tarık'a yazıyor. Tarık o son 500 lirayı gönderiyor. Çekin ödemesi gerçekleşiyor ve Berkan derin bir oh çekiyor. Ama hemen ardından şu soru akla geliyor. Yakınlarımın borçlarını nasıl ödeyeceğim? Hemen rehberini karıştırıyor. Network'üne bakıyor. Eski işleri, yaptığı işleri göz önüne alıyor. Kimle ne yapabilirim? Ukrayna'ya öğrenci gönderdiği dönemde tanıştığı, birlikte iş yaptığı, onu iyi tanıyan bir şirket sahibi var. Ona ulaşıyor. Çalışmaya başlıyor ve 5 ay gibi bir sürede hem borçlarını kapatıyor, hem evini alıyor, hem arabasını alıyor. Tabii böyle anlatması kolay ama arka planda öylesine yoğun çalışıyor ki günde sadece 3-4 saat uyuyor. Sabah 8'de işe gidiyor. Akşam 8'e kadar çalışıyor. Eve geliyor, 2 saat ailesini görüyor, 10'da yatıyor, gece 1'de tekrar kalkıyor. 1'den 5'e kadar yine çalışıyor. Sonra 5'ten 7'ye kadar uyuyup 7'de kalkıp 8'de tekrar işte oluyor. İşte böylesine zorluklarla yüzleşerek o kazanımları o kadar kısa bir sürede elde edebiliyor. Gelelim artık yakın dönemlere. 2020'de pandemi maalesef hayatımıza girdi. Tarık o dönem otel işinde, Otel Sabiha Gökçen'in orada, haliyle havaalanı kapanınca, uçuşlar durunca otel işi ciddi bir darbe yiyor. Müşteri falan yok. Berkan eğitim sektöründe anlattığım gibi her şey çok iyi gidiyordu. Fakat onun sektörü de pandemiden çok ciddi darbe alan bir sektör. Orası da kilit. Bir gün bir araya geliyorlar, oturuyorlar, başlıyorlar düşünmeye. Sorumuz belli. Şimdi ne yapacağız? Onlarca iş fikri düşünüyorlar ve akıllarına gelen fikirlerden birisi de karavan işi. Berkan'ın daha önce Anadolu turuna çıktığı dönem karavanla yolun kesiştiğinden bahsetmiştim. İşte o zamanlar Berkan o karavanı sadece işini ilerletmek amacıyla yapmıştı. Ama aklına hep şu sorular geliyor. Yarın öbür gün böyle bir karavan yapacak olsam acaba nasıl yapardım? Fakat bunu iş anlamında değil, hobi olarak düşünüyor. Şimdi gelinen noktadaysa aradığımız iş fikri bu mu? Artık buna yönelik bir düşünce başlıyor. Ne yapalım diyorlar, kalkıyorlar bir üreticiye gidiyorlar. Karavanı inceliyorlar, fiyat soruyorlar. Berkan diyor ki şu fiyattan olursa buradan ikisinin kaparasını alabilirsiniz. Tarık Berkan'a bakıyor, Berkan Tarık'a bakıyor. Sıfıra sıfır bütün birikimleriyle giriyorlar bu işe. Ama araçların teslimine 2-3 ay gibi bir süre var. Tabii onlar da bu dönemi boş boş geçirmek yerine gayet zekice davranıp planlama yapıyorlar. Instagram hesaplarını açıyorlar, rezervasyon talepleri topluyorlar ve bir talep patlamasıyla karşılaşıyorlar. Telefonlar, DM'ler durmuyor. Araçlar kendilerine teslim edildiğinde henüz ilk günden kiralama sürecine başlayabiliyorlar. Ancak bir noktadan sonra bakıyorlar ki bu iş bu şekilde sürdürülebilir olmaz. Ama talep çok fazla. Neden sürdürülebilir olmasın? Çünkü bir gün tente düşüyor. Bir gün mutfak dolabı düşüyor. Bir gün aracın çatısından su akıyor. Yani almış oldukları karavandaki hizmet kalitesi onları tatmin etmiyor. İkisinin de otel geçmişi olduğu için, hizmet sektörü tabanlı çok iş yaptıkları için müşteri memnuniyetinin ne demek olduğunu iyi biliyorlar.
Diyorlar ki biz böyle devam etmeyeceğiz. Biz kendimiz kendi aracımızı yapalım. Böylece işe başladıktan 6 ay sonra üretici oluyorlar. Tabi bu süreç de hiç kolay değil. Yine hiç bilmedikleri bir işe giriyorlar aslında. Olayın teknik boyutu hakkında fikirleri dahi yok. Ama bir konuda çok netler. İşin peşini bırakmama konusunda. Hemen 100 metrekare bir dükkan tutuyorlar. Garaj gibi bir yer burası. Nasıl başlayacakları meçhul tabii ki. Diyeceksiniz ki bir tane usta bulsunlar, karavan ustası. Ondan destek alıp yapsınlar. Ama sorun burada. Karavan ustası diye bir şey yok. Birkaç kişi buluyorlar, alıyorlar yanlarına, koyuluyorlar işe. Gelen giden onlarla dalga geçiyor. Allah aşkına siz burada ne yapıyorsunuz böyle? Bu iş böyle gitmez diyorlar. Onlarınsa tek bir arzusu var. O karavanı istedikleri hale getirip o garajdan çıkarmak. O soğuk dükkanda aylarını geçiriyorlar. Soba yakarak ısınıyorlar. Sürekli çay içiyorlar. Şarkılar, türküler, giriş çıkış saati diye bir kavram zaten yok. Tamamen bir adanmışlık var. İnsanın aklına işler istediği gibi gitmediğinde zaman zaman şu soru gelir. Acaba bıraksak mı? Bu iş galiba bir noktaya varmayacak. Ancak onların aklına bu söylediğim hiç gelmiyor. Nereden mi biliyorum? Çünkü direkt sordum kendilerine. Ve şu kritik cümleyi kurdular. Bu zamana kadar yaptığımız tüm işlerde bu aklımıza geldi, evet, ama bu işte asla gelmedi. Neticede tüm bu çabaları sonunda SG4 adlı modellerini çıkarıyorlar. Bu model internette büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ünlüler de gelip kullanıyor ve sosyal medyanın etkisiyle bilinirlikleri artıyor. Bir noktadan sonra diyorlar ki artık üretim hattımızı seri bir hatta çevirelim. Böylece fabrikalarını açıyorlar. Burada nasıl daha verimli üretim yapacaklarını anlamak için, araştırmak için endüstri mühendislerinden danışmanlık alıyorlar. Aslında benim tespitime göre başarılarındaki en büyük etken de bu zaten. Bilgiye, tecrübeye önem vermek. Bunu ilk sırada tutmak. Mesela üretim süreçleri için yat ustalarını bulup onlara üretim yaptırmaya başlıyorlar. Tasarımı nasıl yapmaları gerektiğini, hangi noktalarda hangi malzemeleri kullanacaklarını gerekçeleriyle araştırıyorlar. Böyle istedik diye böyle yaptık değil. Bunu şu gerekçelerle böyle yaptık diyebiliyorlar. Yani işlerini temellendirerek yapıyorlar. Bilimsel bir yaklaşımla. Mesela bazı örnekler üzerinden gidelim. Karavanın zemininde Myanmar'dan gelen ve özellikle teknelerde kullanılan tik ağacını kullanıyorlar. Çünkü bu ağacın en önemli özelliklerinden birisi suya karşı dayanıklı olması. İçinde barındırdığı yağlar sayesinde çürümeye karşı da dayanımı yüksek. Mobilyalarında Marine Contra denilen malzemeyi tercih ediyorlar. Çünkü bu malzemede yine neme, suya, çürümeye karşı dayanıklı. Ayrıca tüm bu malzeme seçimleri görsel olarak da hoş bir görünüm sunuyor. Karavan konuştuğumuz gibi adeta yürüyen bir ev. Suyu, elektriği, gazı, yalıtımı, her şeyi var. Bununla birlikte bu sistemler kesinlikle güvenli olmalı ve uzun ömürlü olmalı. Mesela aracın yalıtımı için çok katmanlı bir yalıtım sistemi tercih ediyorlar. Su deposu seçerken ucuz polietilen depolar yerine paslanmaz depoları seçiyorlar. Suyun donmasını engellemek için o depoya izolasyon yapıyorlar. Elektrik sistemi en güvenli ve en sağlıklı nasıl olur? Bunu derinlemesine araştırıp, projelendirip öyle araçlarına entegre ediyorlar. Araçta kullandıkları tüpleri dahi özel tüplerden seçiyorlar. Çünkü bir kaza anında, bir patlama anında gaz kendini otomatik olarak kessin. Hedef bu. Tüm bunlardan gördüğümüz üzere az önce de ifade ettiğim gibi bütün seçimlerin bir gerekçesi var. Güvenli olmalı, uzun ömürlü olmalı, kaliteli olmalı. Herhangi bir konuda bir karar mı alınacak? İkili birbirini ikna etmeye çalışıyor. Birisi iyi yönleri söylerse öteki kötü yönleri söylüyor. O bahsettiğim gerekçelerle kim kimi ikna ederse onun söylediği oluyor. Yani rasyonel bir yaklaşımla ilerliyor. Tamam, bunlar yapıldı ama bunlar yapıldıktan sonra da dışarıdan birisi yapılan şeyi eleştirebilir. Özellikle müşteriler. İşte o noktada biz bunu yaptık, her daim doğrudur, böyle kalacaktır demek yerine müşterilerin bütün geri bildirimlerini not ediyorlar. Araştırmalarını, Ar-Ge'lerini buna göre yapıyorlar. Tasarımda, Ar-Ge'de ve üretimde de en uzmanı bulmaya çalışıyorlar. Elektrikte kim bilgili, yalıtımda kim bilgili, tasarımda kim bilgili, bunun peşine düşüyorlar. İşte bence bu yaklaşım başarıyı getiriyor. Bu arada Tarık ve Berkan'ın hikayesini dinlemek için Shantigo'nun ofisine gitmeden önce internetteki videolarına bakmıştım. Bunun yanı sıra sitelerindeki 360 derecelik deneyimi incelemiştim. Oralarda da araçların gerçekten kaliteli olduğu belli oluyordu. Gittiğimde yerinde de
inceleme fırsatım oldu. Bariz şekilde harcanan emeği görmek mümkün. Merak ediyorsanız benim daha önce incelediğim linkleri açıklamaya koyarım, izleyebilirsiniz. Tabii Shantigo'nun showroom'una da gidebilirsiniz. Şimdi Shantigo'nun bu denli başarılı ilerlemesinde bana göre etkili olan ikinci faktöre değinelim. İhtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş kurumsal yazılımlar kullanıyor Shantigo. Hem kiralamaları bu yazılımlar aracıyla yürütüyor hem de üretim süreçlerini. Böylece hem süreç başarılı yürütülmüş oluyor, hem ciddi bir vakit tasarrufu sağlanıyor, hem de bu tasarruf edilen vakit diğer işlerde kullanılabiliyor. Mesela Ar-Ge'ye vakit kalıyor. Keza 17 Haziran 2023'te de bu Ar-Ge faaliyetleri neticesinde SK5 ürününü piyasaya sürüyor Shantigo. Bu aracın en dikkat çeken taraflarından birisi de pop-up bir tavana sahip olması. Haliyle karavanda bir kişiye daha geniş bir yer açılmış oluyor. Bu arada az önce iş süreçlerinde kullanılan yazılımlardan bahsettim. Shantigo'nun karavanlarının içinde de yazılım var. Daha doğrusu karavanların içindeki tabletin içinde. Karavanla ilgili bahsetmiş olduğum o sistemleri buradan yönetebiliyorsunuz tabletinizden. Işıkları açıp kapamadan tutun da deponuzda ne kadar su kaldı, bu gibi detaylara kadar birçok bilgi parmaklarınızın ucunda oluyor. Şimdi geçelim Shantigo'nun gündemindeki projelere. Bu dönem üzerine yoğunlaştıkları projelerden birisi franchise modelini aktif uygulamaya geçirmek. Nasıl işleyecek franchise modeli? Shantigo'dan franchise alanlar kiralama ve satım işlemlerini yapabiliyor olacak. Yani en önemli konu olan üretim kısmını kaliteden taviz vermemek için şimdilik yine Shantigo kendi yürütüyor. Hizmet standartlarını sağlamak için de oluşturdukları bir yapı var. Bu arada franchise'ın müşterilere de çok ciddi bir artısı var. Diyelim ben Ankara'da yaşıyorum ve Shantigo'dan karavan kiralayacağım veya karavan satın alacağım. İstanbul'a gelmek yerine Ankara'daki franchise'dan işlemimi gerçekleştirebilirim. Karavanı Ankara'da kiraladım. Ankara'dan İzmir'e gitmiş olayım. Fakat dönerken farklı bir şekilde dönmek istiyorum. İstersem karavanımı İzmir'deki Shantigo'da bırakabilirim. Haliyle tüketicilerin de faydasına olacak bir model oluyor bu. Gündemdeki bir diğer model garantili kiralama modeli. Hem karavanı seven hem de yatırım gözüyle bakan kişiler için tasarlanan bir model. Bu modelde karavanı alıyorsunuz ve tekrar Shantigo'ya kiraya verebiliyorsunuz. Shantigo'nun hesaplamalarına göre 5 yıllık bir sürede kira geliriyle karavan kendini amorti ediyor. Siz aracı tekrar Shantigo'ya kiraladığınızda Shantigo da başka kullanıcılara kiralamış oluyor. O dönemde aracımın başına bir şey gelir mi sorusu akla gelebilir. O dönemki kaskoyu ve sigortayı Shantigo yapıyor. Belirlenen bir sürenin sonunda belirlenmiş bir tutar üzerinden Shantigo dilerseniz karavanınızı sizden geriye satın da alıyor. Gelelim gündemdeki bir diğer projeye. Bolu'da bir kamp tesisi kurmak. Özellikle Ankara ve İstanbul'a mesafe olarak yakın olan bir noktada kurmayı planladıkları bir kamp tesisi var. Karavan severlerin buluşma noktası olmasını istiyorlar buranın. Bu hamleyle Shantigo sadece ürünü yani karavanı satmakta veya kiralamakta kalmıyor, hizmet verdiği alana yönelik bir ekosistem kuruyor. Hatta bunu şu anda da yapıyor diyebiliriz çünkü karavan sahipleriyle zaman zaman etkinlikler düzenleniyor. Gelelim daha büyük hedeflere. Shantigo şu an yılda 240 adet üretim yapıyor. Amacı bu üretim kapasitesini yükseltmek. Bu noktada tabii ki yatırıma ihtiyacı var. Alanında artık bir marka olmayı başardığı için yatırım ve işbirlikteliği teklifleri fazlasıyla geliyor. Ben hikayelerini dinlemek için ofislerine gittiğimde dahi adını hepimizin çok iyi bildiği büyük bir şirketten bir görüşme talebi geldi. Shantigo'ya bu talepler geliyor ama onların en dikkat ettiği nokta şu: bizi ileriye taşıyacak, bize ve müşterilerimize değer katacak en iyi senaryonun peşinde koşuyoruz diyorlar. Sağlıklı şekilde büyüyüp işlerini doğru boyutta ölçeklemek istiyorlar. Uzun vadeli hedeflerinden birisi ise Avrupa'da yılda 10.000 adet üretim yapan bir üreticiyle Türkiye'de ortak fabrika açmak. İşte Shantigo'nun hikayesi. Çok kısa bir sürede yarım milyarın üzerinde ciroya ulaşan iki arkadaş. Hikayede gördüğümüz gibi bu zamana kadar hep denediler. Hep denediler. İnşaatta da çalıştılar, kapı kapı dolaşıp ürün de sattılar. Fakat bunların hepsini koşullar gereği yaptılar. İkisinin de asıl gayesi girişimci olmaktı. Onları tatmin eden işi bulup o işi yapmaktı. Biri eğitim danışmanlığında, biri otel işletmeciliğinde yoluna gayet güzel devam ederken kaçınılmaz olarak tüm dünyayı etkileyen pandemiden onlar da darbe aldılar. Ancak her şeyi boşlamak yerine düşünmeye başladılar ve asla kara kara düşünenlerden olmadılar. Muazzam bir belirsizliğin olduğu ortamda, evlere giren poşetlerin dahi yıkandığı bir ortamda, herkesin korku içinde olduğu bir dönemde gelecek trendi görmeye çalıştılar ve doğru adım attılar. Aslına bakarsanız çok büyük bir risk aldılar. Çünkü ellerindeki bütün birikimi bu işe yatırdılar. Ancak bu durum onlara korku değil, tam tersi özgüven verdi. Ve her halükarda
bu işi yapmaya odaklandılar. İşte o nedenle yapamayız düşüncesi asla akıllarında yer almadı. Bu hikayeyi dinlerken benim en çok hoşuma giden noktalar şunlar oldu. Bilgiye ve bilene değer vermek, geri bildirimleri başının üstünde tutmak, işine dijital araçları entegre edip verimliliğe odaklanmak ve pek tabii ki her halükarda merkeze kaliteyi koymak. Bir iş yapıp para kazanalım demek yerine kaliteli bir iş yapıp para kazanalım demek. Bu yapıldığı takdirde arayan kişi değil, aranan kişi oluyorsunuz. Shantigo'da olduğu gibi.